Lawrence'dan Kolani'ye Suriye trajedisi 1. bölüm. Araplar Osmanlı idaresi altında 400 yıl yaşadı. Son 76 yılda yaşananlara bakılırsa belki de en huzurlu 400 yıl yaşadıkları söylenebilir. 1918 sonrası Osmanlı'dan tamamen bağımsızlaşan Araplar pek çok yeni devlet kurdu. Kurulan devletlerin çoğunluğu İsrail Devleti'nin 1948 yılında kurulmasını kabul edip Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın galibi Anglo-Sakson sahiplerine biat ettikleri sürece barış ve bolluk içinde yaşadılar. Bugün bile Suudi Arabistan gibi Vahabi gericiliğinin insan hakları ihlallerinin kalesi bir ülke, 2034 FIFA Futbol Dünya Kupası'nın yapılacağı bir ülke olarak seçiliyorsa durum ortadadır. Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1973 Yom Kipur Savaşı ve OPEC krizinden sonra kendisine biat etmeyen, sömürge veya vekil devlet olmayı kabul etmeyen, Filistin halkına yapılan zulme karşı duran, çoğu sosyalist ve seküler, bağımsız ve başı dik yaşamak isteyen Arap devletlerine asla izin vermedi. Demokrasi, insan hakları ve hürriyet en çok kullandıkları sloganlar olmasına rağmen bu kavramları nedense Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Katar'a karşı hiçbir zaman kullanmadılar. Amerika Birleşik Devletleri müdahaleleriyle 2002'de Saddam'ın, 2011'de Kaddafi'nin ve son olarak 2024'te Esad'ın heykellerinin demokrasi çığlıkları altında yıkılışına şahit olduk. Yıkılan her heykel, yüz binlerce Arap'ın gelecek yıllarda ya ölmesine ya göç etmesine ve gelecek kuşakların istikrar olmadan 10 yıllarca acı çekmesine neden oldu. Bu duruma gelmede en büyük iki etken, kabile aidiyetine bağlı Arapların genel sosyolojik karakteriyle dini bilinçlendirmenin yarattığı kadercilik anlayışı oldu. 1950'lerin ortalarında Nasır dönemi, Arap milliyetçiliği ve Baas tipi sosyalizm bunu değiştirmeye çalışsa da başarılı olamadılar. Araplar sürekli acı çekiyorlar. Aralarında hiçbir dayanışma yok. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz sömürgesi konumunda olan monarşik Arap devletleri ise sadece günü kurtarıyor ve kendi heykellerinin yıkılışını önlemek için emperyalizme sundukları sömürü düzeninde jeopolitik hizmetkarlığa devam ediyor. Hatırlatalım. Jeopolitik ve jeoekonomik perspektifte Amerika Birleşik Devletleri ve müesses Batı'nın bölgede değişmeyen 4 hedefi şunlardır. 1. İsrail'in yakın ve uzak çevresindeki tüm askeri tehditleri bertaraf etmek. 2. İran, Irak, Suriye ve Türkiye topraklarını kapsayacak şekilde denize çıkışı olan Kukla Kürt Devleti'ni kurmak. 3. Bölgede denizde ve karadaki tüm hidrokarbon kaynakları ve değerli madenleriyle boru hatlarını, su ve gıda kaynaklarını Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde tutmak. 4. Bölgeyi kullanan uluslararası ticaret koridorlarını kendi çıkarlarına göre şekillendirmek. Bu satırlar yazılırken Suriye'de genel durum ordusuz kalan bir devletin düşebileceği en kötü durumdu. İsrail, Suriye'de devlete ait askeri her varlığı yüzlerce sorti hava saldırısıyla imha etti. Golan bölgesi ve Güney Suriye'nin önemli bir bölümünü topraklarına tamamen katmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Kürtler Suriye'de Fırat Nehri doğusunda Irak Kürdistan özerk yönetiminin benzeri kalıcı özerk yönetimi garantilemiş durumdalar. Hükümet her ne kadar yaratılan son durumu siyasi bir zafer olarak lanse etse de gerçekte ortaya çıkan durum jeopolitik bir kabusa dönüşecek potansiyelde. 3 bölümde ard arda yayınlanacak bu uzun makalemde Suriye'nin durumunu ve yaşananların küresel ve Türkiye jeopolitiğine etkilerini irdeledim. Mekke Şerifi Hüseyin İngiltere yanında. Her şey 1. Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere ihanetiyle başladı.
Haşimi Hanedanı'ndan Mekke Şerifi Hüseyin ile İngiltere'nin Mısır'daki yüksek komiseri Yarbay Sir Henry McMahon arasındaki yazışmalarla başladı. Temmuz 1915, yani Çanakkale'de Türk ordusu İngilizlerle dişe diş savaşırken Mekke Şerifi Hüseyin'in Yarbay McMahon'a ilk yazdığı mektup bugünün tohumlarını attı. İngiltere'ye destek olma koşulu ile halife olarak ilanını ve etnik Arapların bulunduğu topraklarda, yani Arap Yarımadası, Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, Lübnan'da Osmanlı'dan bağımsızlıklarının garantilenmesini istiyordu. Son mektuplaşma Mart 1916'da gerçekleşti. Bu sürecin en önemli iki nedeni vardı. Birincisi, Osmanlı padişahının İngiliz ve müttefiklerine karşı cihat ilanına karşı koymak ve bu yol üzerinden Hindistan'daki 70 milyon Müslümanın karşı cephe almasını önlemekti. İkinci neden de Süveyş Kanal bölgesinin Alman etki alanına girmesini önlemekti. Sir McMahon ve Şerif'in anlaştığı süreç Arapların ayaklanarak Şam, Humus, Hama ve Halep hattının doğusunda kalan Suriye, Hicaz ve Mezopotamya'yı kapsayan bağımsız bir Arap devletinin yaratılmasıydı. Bu süreçte Lübnan, Filistin başta olmak üzere kıyı şeridi Araplara verilmemişti. Ancak bu gelişmelere Fransa karşıydı. Zira Suriye'yi ve Lübnan'ı kendi sömürge alanında tutmak istiyordu. Sykes-Picot sürprizi. Bu yazışmalardan kısa süre sonra İngilizler ve Fransızlar gizli olarak akdettikleri 16 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot Anlaşması ile söz konusu bölgeyi çoktan kendi sömürge ve manda alanlarına bölmüşlerdi. Ancak bu anlaşmadan Sir McMahon'ın, daha doğrusu İngiliz askeri bürokrasisinin haberi yoktu. Ekim 1915'te Şerif Hüseyin, McMahon'ı tehdit ederek kraliyetin kendisine garanti vermesini, aksi takdirde Türklerin yanına geçeceğini söyledi. Çanakkale cephesinde zaten Türkler karşısında sürekli yenilen İngilizler, durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için Akdeniz sahil şeridi ve Hristiyanlığı ilgilendiren kutsal topraklar dışındaki alanlar için verdikleri sözü tutacaklarını söylediler. Arabistanlı Lawrence ve Balfour sahnede. 1916 yılında Araplar İngiliz istihbaratçı ve arkeolog T.E. Lawrence'ın da desteğiyle Türklere karşı ayaklanmayı başlattılar. Ayaklanma ve Türk katliamları devam ederken 2 Kasım 1917 tarihinde İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour, Siyonist Kongre'de okunmak üzere Britanya Yahudileri lideri Lord Rothschild'e ünlü Balfour mektubunu yazarak Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına onay verdiklerini açıkladı. Bu durum İngiliz devlet aygıtında bölünmeye ve sonuçları bugüne kadar devam eden kanlı çatışmaların fitilini ateşledi. Zira Haşimi Şerif Hüseyin Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulmasına karşıydı. 400 yıl sonra Şam düşüyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngiliz askeri, Avustralya ve Hindistan birlikleri dahil ve Lawrence sayesinde gerilla taktikleri uygulayan Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'a bağlı Arap kabileleri ve Şerif Hüseyin'in muharip birlikleriyle savaşan Osmanlı orduları yenildi. 30 Eylül 1918 sabahı İngiliz General Allenby komutasındaki birlikler Şam'a girdi. 400 yıllık Osmanlı idaresi sona erdi. Kısa süren Faysal Krallığı ve Fransız mandası. Şam düşünce Haşimilerin ve Şerif Hüseyin'in sancağı direğe çekildi. Faysal, Suriye Kralı ilan edilerek ödüllendirildi. Ancak Faysal, 1919'da Barış Konferansı'na katılmak için Paris'e gittiğinde Fransa'nın Lübnan ve Suriye'de bir nüfuz alanı kurma kararlılığının açıkça farkına vardı. Direnmek istedi, Fransa izin vermedi. Araplar Fransızlara karşı 24 Temmuz 1920'de yaşanan Meysalun Savaşı'nda yenildi. Fransa, Temmuz 1920'de Faysal'ı sürgüne zorladı ve sonunda İngiliz hükümetinin daveti üzerine Londra'ya gitti. Aynı yıl yapılan San Remo Konferansı ile Suriye ve Lübnan Fransız mandasına bırakıldı. Faysal daha sonra İngilizler tarafından
Irak Krallığı'yla ödüllendirildi. Fransız idaresinde Suriye etnik ve dini temellere göre 5 farklı devlete bölündü. Böylece Halep Devleti, Şam Devleti, Cebeli Dürzi Emirliği ve Lübnan Devleti'nin yanı sıra Aleviler de kendi bayraklarıyla Alevi Devleti'ni kurdu. Suriye'de 1925 yılında Fransız idaresine karşı büyük ayaklanma çıktı. 1936'da Fransa, Suriye'ye bağımsızlık vereceğini deklare eden anlaşmayı imzaladı. İngiltere Vahabileri tercih ediyor. Bu arada Haşimiler Osmanlı ile savaşıp İngiltere'nin kazanmasına destek oldukları halde petrol zengini Arap Yarımadası'nın hakimiyeti Haşimiler yerine Müslümanlığın bugün de en gerici ve kökten dinci hareketi olan Vahabiliği benimseyen Suud ailesine bırakıldı. Diğer yandan Şerif Hüseyin, Versay Anlaşması'na ve İngilizlerin Siyonizme, özellikle de Balfour Deklarasyonu'na verdiği desteğe direnmiş ve Londra, Parisli ile sürtüşmüştü. Neticede İngiliz hariciyesi Genelkurmay'ın aksine İbn Suud'u bölgesel bir ortak olarak daha yönetilebilir buldu. Sonuçta Haşimiler 1920'lerin başında İbn Suud tarafından yavaş yavaş Hicaz'dan sürüldü ve 1924'te Mekke ve Medine'nin ele geçirilmesiyle hanedanın faaliyetleri bitirildi. İngilizler 1932'de Suudi Arabistan Krallığı kurulurken de İbn Suud'u desteklediler. Bu arada Haşimiler Irak ve Ürdün'de verilen krallıklara razı geldiler. Vahabiler de en tutucu, en kökten dinci uygulamaları ile İslam dininin Soğuk Savaş sonrası kökten dincilik ile özdeşleşmesine neden olacak pek çok fraksiyonların ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu süreçte Suudi Arabistan'ın rabıta üzerinden dünyaya kökten dinciliğin ihraç edilmesinde önemli rolü oldu. 12 Eylül döneminde maalesef Almanya'daki Türk imamların bile maaşlarının rabıta tarafından ödendiği ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin yerini alırken, İkinci Dünya Savaşı bitip Arap Yarımadası'ndaki zengin petrol kaynakları ortaya çıkınca ve de İsrail'in kurulması gündeme geldiğinde 1945 Şubat'ında Yalta Konferansı sonrası İbn Suud ile Süveyş kanalında Amerikan savaş gemisi USS Quincy'de buluşan Amerikan Başkanı Roosevelt, kraldan bölgedeki petrol haklarının kullanım iznini talep etti. Kral, bunun ancak İsrail'in kurulmasına karşı çıkmaları halinde gerçekleşeceğini söyledi. Başkan kabul etti. Bu şekilde Amerikan firmaları İngiliz firmaları yerine Arabistan'a girdi. İsrail'in kurulmasına karşı çıkan Roosevelt kısa süre sonra hızlı bir şekilde ölünce yerine geçen Truman bu devleti kuracağını söyledi. Bu kez İbn Suud Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol lisanslarını iptal etmekle tehdit etti. Truman da İbn Suud'u Haşimilere destek vermek ve hanedanı tekrar peygamber soyuna teslim etmekle tehdit etti. Bugüne kadar devam eden Amerika Birleşik Devletleri Suud Anlaşması'nın temeli böylece atılmış oldu. Suriye ve Baas Partisi. Suriye'nin bağımsız olması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da mümkün oldu. 1947'de anti-emperyalist Arap milliyetçisi ve Arap Sosyalist Baas Partisi kuruldu. En önemli özelliği seküler bir yapıya sahip olması ve kadına toplumda hak ettiği yeri vermesiydi. Kurucuları Hristiyan, Sünni ve Alevi liderlerdi. Kısa süre sonra 2 yaşındaki yeni devlet 1948'de yeni kurulan İsrail ile savaştı. Arap milliyetçiliğinin yükselişe geçtiği yıllardan 1954 seçimlerinde Baas Partisi Suriye'de ikinci parti oldu. 1956 yılında Fransa, İngiltere ve İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri hilafına Süveyş Kanal bölgesine müdahale etmesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve Mısır'da Nasır'ın bu olaydan büyük bir zaferle çıkması sonunda Suriye, 1958 yılında Mısır'la birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdu. Ancak bu devlet uzun ömürlü olmadı. Suriye'de yaşanan iç istikrarsızlıklar, Mısır'ın tahakkümü,
hükümet değişiklikleri ve ordudaki hoşnutsuzluklar ayrılık yolunu açtı. Sürekli darbeler dönemi. Birleşik Arap Cumhuriyeti 27 Eylül 1961'de Suriye'de yaşanan ilk darbe ile son buldu. Suriye Mısır'dan ayrıldı. Diğer yandan sonraki yıllarda Suriye'de istikrar sağlanamadı. Sürekli hükümet değişiklikleri ve siyasi kargaşa yaşanmaktaydı. Bu istikrarsızlık ordu içinde hoşnutsuzluğu arttırdı. Böylece 8 Mart 1963 kansız darbesi geldi. Milli Parti, Halkın Partisi, Müslüman Kardeşler ve Arap Özgürlük Hareketi'nin oluşturduğu 2. Suriye Cumhuriyeti hükümeti Baas askeri kanadı tarafından devrildi. Böylece sömürge sonrası demokrasi dönemine giren Suriye'de artık Baas ile 61 yıl sürecek tek parti dönemi başladı. Baas Partisi başlangıçta geniş kapsamlı bir toprak reformu ve sosyalist politikalar uyguladı. Ordu, siyasette daha etkili bir rol üstlendi ve Suriye'deki güç dengesi askeri elitlerin kontrolüne geçti. Ancak yine de siyasi çalkantılar sonuçlanmadı. Bu darbe sonrası Baas kendi içinde sivil ve askeri Baas fraksiyonları olarak bölündü. 21 Şubat 1966'da 400 kişinin öldüğü 3. bir darbe ile mutlak gücü askerler kazandı. Bu darbe sonrası Baas rejimi ordudaki subayların %90'ını Alevi subaylarla değiştirdi. Hafız Esad dönemi. 13 Kasım 1970 tarihinde Baas askeri kanadından ve 1963 ve 1966 darbelerinin öncülerinden General Hafız Esad kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirdi ve 8 Aralık 2024'e kadar 54 yıl devam edecek Esad dönemini başlattı. Hatırlatmak gerekirse Moskova'da temel askerlik eğitimi alan Hafız Esad, Birleşik Arap Cumhuriyeti taraftarıydı. 1961 darbesine karşı çıktığı için ordudan ihraç edilmişti. 1963 darbesinde binbaşı olarak orduya geri döndü. 1966'da Savunma Bakanı olmuştu. Suriye 1973'te Yom Kipur Savaşı'nda Mısır'ın yanında yer aldı ancak daha sonra tekrar uzaklaştılar. Zira Mısır savaş sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşırken Suriye Sovyetlere yaklaştı. İran-Irak Savaşı'nda da Esad İran'ı destekledi. Hafız Esad'ın 1982'de kökten dinci Müslüman Kardeşler Örgütü'ne karşı Hama'da yaptığı katliamlar bugünün keskin kutuplaşma ve nefretinin tohumlarını attı. Hafız Esad 1991'de Kuveyt müdahalesinde Irak karşısında Amerika Birleşik Devletleri yanında yer aldı. Neden Aleviler iktidarda kaldı? Nüfusun sadece %12'sini oluşturmasına rağmen Alevilerin Suriye üzerindeki kontrolü özellikle 20. yüzyıldaki tarihi, sosyal ve politik gelişmelerin sentezidir. 26 yıllık Fransız mandası sırasında böl ve yönet stratejisi uygulandı. Aleviler de dahil olmak üzere azınlık gruplar nüfuslarıyla orantısız şekilde askeri ve idari görevlere getirildiler. Tarihsel süreçte Osmanlı'dan itibaren fakir ve ezilmiş bir kesim olan Aleviler, orduya katılmayı Sünni egemenliğinden korunmaya giden bir yol olarak gördüler. Böylece yüzyıllarca baskı gören Aleviler, Fransa'nın yarattığı özel Levant birliklerinde yoğun bir şekilde temsil edilerek askeri yapının temelini oluşturdu. Suriye'nin 1946'daki bağımsızlığından sonra ordu, Suriye siyasetinde güçlü bir kurum haline geldi. Modernizme, laikliğe ve kadın erkek eşitliğine verdikleri önem nedeniyle Fransız yönetimi tarafından da teşvik edilen Alevi subaylar, silahlı kuvvetler içindeki güçlerini pekiştirdiler. 1963'te iktidara gelen laik ve sosyalist Baas Partisi, anti-feodal ve anti-mezhepçi ideolojisi nedeniyle Aleviler gibi diğer azınlıklara da hitap etti. Hafız Esad da dahil olmak üzere Alevi subaylar Baas hareketinde kilit oyuncular haline geldi. Esad devlet başkanı olduktan sonra Hristiyanlara ve Dürzilere benimle bir olun, sizi Sünni egemenliğinden koruyacağım vaadiyle yakınlaştı.
Zengin Sünni tüccarlara ve iş adamlarına işbirliği yapmaları karşılığında maddi kazanç sağlayacak tedbirler aldı ve Sünnileri böldü. Oğlu Beşar Esad'ı Sünni bir aileden gelen Esma ile evlendirdi. Gerçekte Suriyelilik bilincini geliştirmeye çalıştı, başaramadı. Ancak azınlık olarak çoğunluğa hükmetmek demokrasi içinde mümkün olamaz. O nedenle Baas rejimi tek parti diktasını uygulayarak son 61 yılda Suriye'yi güvenlik toplumu ve güvenlik devleti olarak şekillendirdi. Hükümet içinde istihbarat ve emniyet gibi üst düzey kritik görevlerin dağılımında Alevilere öncelik verildi ve kendilerini iktidarda tutabilecek mevkilere sadık kişileri atamaya özen gösterdiler. Bu durum kutuplaşma ve karşılıklı nefreti körükledi. Liyakati örseledi. Barış içinde beraber yaşama kültürü zedelendi. Sovyetler ve daha sonra Rusya ile yakınlaşma. Suriye, kuruluşundan itibaren Sovyetlerden ve sosyalizmden etkilenmiş bir devletiydi. Suriye, sömürgeci geçmişleri ve bölgeye müdahaleleri nedeniyle batılı güçlere, özellikle de İngiltere ve Fransa'ya karşı güçlü bir antipati besledi. Bu duygu, 1956'daki Mısır'da yaşanan Süveyş krizi ve 1967-73 Arap-İsrail çatışmalarında Batı'nın İsrail'e verdiği destekten sonra yoğunlaştı. Diğer yandan Baas Partisi'nin yükselişi Arap sosyalizmine, anti-emperyalizme ve laikliğe bağlılık getirdi ve kaçınılmaz şekilde Suriye'yi ideolojik olarak Sovyetler Birliği'ne yakınlaştırdı. Sovyetler Batı hegemonyasını kırmak için Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki bu tür hareketleri destekledi. Moskova için Suriye, Orta Doğu'ya ve Akdeniz'e erişim sağlayan bir kapıydı. Sovyetlerin başta silah satışları olmak üzere askeri, siyasi ve ekonomik desteği İsrail'e ve rakip Arap devletlerine karşı konumunu güçlendirdi. Sovyetler gerek 1967 gerekse 1973 savaşında Suriye'nin yanında durdu. Suriye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'deki vekili ve uç kalesi İsrail'e karşı sert muhalefeti Sovyetler Birliği'ni doğal jeopolitik müttefiki haline getirdi. Sovyetler, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın İsrail'e verdiği sınırsız katkıyı dengelemek için Suriye'yi Birleşmiş Milletler'de her alanda desteklemeye devam etti. Sovyetler sonrası dönemde de Suriye Batı'ya yakınlaştı ve hatta 1. Körfez Savaşı'nda uluslararası koalisyona asker dahi verdi. Ancak daha sonra Orta Doğu'daki neokon saldırganlığında sıranın kendisine geleceğini anlayarak 2000'lerden itibaren Rusya ile tekrar yakınlaştı. Vladimir Putin döneminde bu ilişki daha da derinleşti. Sovyetlerin çöküşü sonrası Suriye. Batı hegemonyası için Suriye, Sovyetler çöktükten sonra yeniden formatlanmalıydı. Daha doğrusu 1919 Paris Konferansı ve Versay Anlaşması'nın haritaları yeniden çizilmeliydi. Ne de olsa o haritalar çizilirken Amerika Birleşik Devletleri ve o dönem değil haritada tartışmalarda bile yer almayan İsrail'in çıkarları gözetilmemişti. Öyle ki 1917 sonrası Avrupa'daki savaşı kazanmalarında savaşa dahil olarak İngiltere'ye büyük destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Wilson kızgın şekilde Paris'i terk etmişti. Şimdi sıra 70 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve iktidardaki neokonlarındı. 1897 yılında İngilizlere sömürgeleri kastederek Alman Dışişleri Bakanı'nın "Şimdi biz de güneşte bir yer talep ediyoruz" dediği gibi bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yeni sınırlar talep ediyordu. Zaten Orta Doğu'nun sınırlarını 1916 yılında Sykes-Picot ve sonradan Rus Çarlığı'nın bakanı Sazanov'la çizen emperyalist akıl, bugünleri düşünerek olası etnik ve dini bölünmeleri göz önüne almıştı. Neokonların yapacağı tek hamle bu ayrılıklara göre hareket etmek ve tehditle sonuç almaktı. Temel prensip ya benimlesin ya da düşmansın idi. Çok beklenmedi.
Kuveyt'in Irak tarafından işgali Amerika Birleşik Devletleri Bağdat Büyükelçisi tarafından resmen teşvik edildi. Ardından gelen çöl fırtınası ve çöl kalkanı harekatları Amerikan Müşterek Askeri Harekat gücüyle Tomahawk füzelerinin yarattığı vurucu gücü sergiledi. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'ne biata hazırdı. Neokonlar için artık okyanuslara ve kenar kuşağı hakimiyet yetersizdi. Kıtaların tamamını istiyorlardı. Tarihin sonunu getirmişlerdi. Yarın ikinci bölümüyle devam edecek. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı yarınlar.